Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz etek çalışmasını yapacağız. Bu şekilde. Belini çift lastik olarak ördüm. Bu şekilde bakın. İki parça olarak ördüm arkadaşlar ben eteğimi. Ön beden ve arka beden olarak. İki parçada aynı şekilde örülüyor. Kısaca anlatayım. Eteğimize lastik kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Lastik kısmını bitirdikten sonra artırmalarımız var. Tek sırada artırmalarımızın hepsini yapıp bitiriyoruz ve 33-34 sıra boyunca düz örgü olarak örüyoruz. Tabii ön taraf düz örgü, arka taraf tersi de ters örgü olarak örüyoruz. İki parça bu şekilde örüp kenarlarından kenar dikişi yapıyoruz. Kenarlarını dikiyoruz. Daha sonra eteğimizin alt kısmına bu şekilde oyalıyoruz. Boncuklarımızı dikiyoruz ve eteğimizi tamamlıyoruz. Benimle birlikte örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Şimdi 3,5 numaralık şişimize 84 ilmek atarak örgümüze başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 3,5 numaralı şişime 84 ilmeğimi attım. Şimdi beraber çift lastik örgüsüne başlayacağız. İpim bu şekilde kırmızı bir renk. Kar topunun Baby One 250 metre uzunluğunda ve 100 gram ağırlığında anti peeling bir ipi. Renk numarası da K129. Evet. Şimdi beraber başlayalım arkadaşlar. Çift lastik yapacağız. Bel kısmı için eteğimizin. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. Bir düz bir ters olarak yapıyoruz lastiğimizi. Tersimizi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Ters ilmeğimi ördüm ve düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Ve düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Evet. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çift lastiğimizi oluşturacağız. Bakın, örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ördüm. Bir saniye. İşte, ilk sırayı örmek her zaman zordur arkadaşlar. Şimdi ters ilmeğimi ördüm. Tekrardan. Evet, bu sefer oldu. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum ve düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tersleri öreceğiz. Düz ilmekleri örmeden alacağız. Bir ters, bir düz
olarak lastiğimizi öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine tekrardan ilk ilmeğimi aldım. Bakın ters ilmeğim var, tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet. Bu şekilde çift lastiğimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Yalnız sırayı karıştırmamaya dikkat edelim. Yoksa lastiğimiz hoş durmaz. Yani orada karıştırdığımız yerden ayrılmaz, çift olmaz. Hem önde hem arkada. Bu şekilde bir tersimizi örüyoruz. Düzümüzü örmeden alıyoruz. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzü örmeden alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, düz örgümüzün düz tarafından düz örgülerimizi saydığımızda 12 sıra düz örgümüz olacak. Hep beraber 12 sıra düz örgümüzü örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 12 sıra lastik örgümü ördüm ve geldim. Bakın şöyle göstereyim. Yani 2 katlı lastiğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Çift lastiğimiz olmuş oldu. Şimdi alt kısmına geçeceğiz eteğimizin. Ben lastik kısmını 3,5'lu örmüştüm. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı şişime geçeceğim ve 8 ilmek artıracağım. Evet, toplamda 84 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek artıracağız ve 92 ilmeğe ulaşacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Örgümüzün düz tarafında olduğumuz için düz örgü yapıyoruz. Düz örgüyle direkt başlıyoruz. Lastik kısmında çift lastik yapacağımız için düzleri örmemiştik. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi 10 ilmek ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Gizli artış yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmek ördüm ve bir ilmek daha artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm ve bir tane daha artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir daha artırıyoruz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir ilmek daha artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir ilmek daha artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir ilmek daha artırıyoruz ve 4 ilmeğimizi örüp ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toplamda şişimde 92 tane ilmeğim olmuş oldu. Evet ve 3 numaralı şişimizi artık kaldırabiliriz. Şimdi artık 4 numaralı şişimizde devam edeceğiz arkadaşlar örgümüze. Şimdi artırmalarımız bitti. Tek bir kere de bütün 8 ilmeğimizi artırdık ve arka tarafta ters örgü olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Örgümüze ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Evet. Arkadaşlar artık bundan sonra örgümüz eteğimizin alt kısımları ön tarafı düz, arka tarafı ters olarak devam edecek. Yine artırdığımız ilmeğimizi ters olarak sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Tek sırada bütün ilmeklerimizi artırmıştık. Artık bundan sonra hiç artırma veya eksiltme yok arkadaşlar. Hep aynı şekilde örmeye devam edeceğiz.
sıramızı, arka sıramızı ters örgülerle tamamlıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar, düz örgümüz oluştu. Şimdi arkadaşlar, eteğin boyutunu 33-34 santim, yani lastiklerle beraber uzunluğu 33-34 santim olasıya kadar ön tarafları düz, arka tarafları da ters olarak örüp gelelim arkadaşlar. 33 veya 34 santim örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben eteğimin ön bedeni için 33-34 santim olarak tamamladım. Hatta ölçelim beraber, 33,5 santim oldu arkadaşlar. Şöyle lastiğiyle beraber evet, 33,5 santim oldu. Bu ön bedenimizde arkadaşlar. Ben arka bedeni de ördüm. Aynı şekilde anlattığım şekilde 2 parça ördüm. Hiçbir farklılık yok. Eksiltmeleri, artırmaları aynı şekilde olacak şekilde 2 parça ördüm. Biri arka beden, birisi de ön beden. Yine arkadaşlar, bu arka bedeni de örerken yine 84 ilmek başladım. Bir ters bir düz lastiğimizi oluşturdum. Yine ön bedendeki gibi çift lastik yaptım. Tersleri ördüm. Ters örgüleri, düz örgüleri örmeden aldım. Ön sırada da arka sırada da aynı işlemi yaptım. 12 sıra lastik olasıya kadar ördüm. Sonra düz örgülerime başladım ve 10 ilmekte bir artırma yaptım. Toplamda 8 tane artırmamız oldu. Yine aynı şekilde 33,5 santim olasıya kadar arka bedeni de ördüm. Şimdi arkadaşlar, bunun birleştirmesini yapacağız. Dikimini yapacağız. Şu şekilde arka tarafları, ön beden, ön taraf içeride kalacak şekilde iç tarafından dikişimizi yapacağız. Şöyle açayım. Evet. Şimdi ilk önce lastiğimizi köşelerinden şu şekilde sabitleyelim. Şu şekilde çaprazlamasını dikiyoruz arkadaşlar. Aradaki ilmekleri atlamamaya dikkat edelim. Karşılıklı ilmeklerimizi dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bu kısmı yine bu şekilde dikelim ve bu tarafı da aynı şekilde dikişini yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben bakın yan dikişlerini çok düzgün bir şekilde yaptım. Şimdi artık tığ battı kısmını
yapabiliriz. Şimdi ben dikişlerin şu kısmından başlıyorum ki başlangıcı önünde ya da arkasında olmasın. Evet. Şimdi hemen şuraya sabitledim ipimi. Şimdi tığıma doluyorum. 1 2 ilmek atlıyorum ve üçüncüsüne batıyorum. 1 2 de çıkartıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. 1 ve 2 de çıkartıyorum. Yine aynı şekilde doluyorum. 6 kere bu işlemi yapıyorum. Sayalım. 2 4 5 ve 6.'yı yaptım. Şimdi yine 1 2 ilmeği atlayıp üçüncüsüne bu sefer tığıma dolamadan alıp sabitliyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar ipime doluyorum. 1 2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tekrar 2 çıktım. 3 kere yaptık. Dördüncüyü yapıyoruz. Beşinciyi yapıyoruz. Ve altıncıyı yapıyoruz. Evet. İşte tığıma dolamadan 1 2 tane atlayıp üçüncüsüne sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oyalarımızı yapıyoruz. Tekrar gösterelim. Tığıma doladım. 1 2 tane atlayıp üçüncüye sabitliyorum. 1 ve 2 de çıkıyorum. Batıyorum. 1 ve 2 de çıkıyorum. Yani bu yapmış olduğumuz trabzanları 6 tane toplamda trabzan yapmış oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. trabzanımız. Ve 1, 2, üçüncüye batıp oyamızı sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar arkadaşlar etek uçlarımızı bu şekilde dolaşıp yine başlangıç noktasına gelelim. Ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben oyalarımı bitirdim. İnci boncuklarımı da taktım eteğime. Şöyle göstereyim. Boydan görmüş olun. Evet arkadaşlar. Bu şekilde eteğimiz tamamladık. Ben eteğimi bu şekilde daha önce sizlere anlatmıştım. Yakayla beraber kombin yaptım. Şu şekilde. Bu yakalığın yapımını kanalımda video olarak bulabilirsiniz.
Bu şekilde çok hoş, çok güzel bir kombin olmuş oldu. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.